ChatGPT hayatımıza gireli neredeyse 3 yıl oldu, inanabiliyor musunuz? O günden bugüne üretken yapay zekanın kat ettiği mesafe gerçekten akıl almaz. Hatırlayın, ilk başlarda korkunç diyebileceğimiz, elleri kolları birbirine giren görsellerden bugün neredeyse kusursuz videolara geldik. Dil modelleri o kadar gelişti ki şirketler artık bazı işleri botlara devredip insanlarla yollarını ayırmaya başladı bile. Sanki yapay zekanın altın çağını yaşıyoruz. Hatta kimileri insan gibi düşünebilen yapay genel zekanın kapıda olduğunu söylüyor. Ama içten içe büyüyen bir şüphe de yok değil. Acaba devasa bir balonun içinde miyiz? Yalnız değilsiniz. Bank of America'nın anketine göre fon yöneticilerinin yarısından fazlası bir balonun içinde olduğumuzu düşünüyor. IMF ve İngiltere Merkez Bankası riskler konusunda uyarılar yayınlıyor. Hatta 2008 krizini önceden görüp konut piyasasına karşı pozisyon almasıyla efsaneleşen Michael Burry, şimdi de büyük yapay zeka şirketlerine karşı pozisyon alıyor. İşin ilginci, OpenAI CEO'su Sam Altman bile, evet, muhtemelen bir balondayız diyebiliyor. Pek çok kişi, yatırımcıların bu yeni teknolojiye gözü kapalı para yağdırması ve değerlemeleri 2000'li yıllardaki dot-com krizinden beri görünmemiş seviyelere çekmesi nedeniyle tarihin tekerrür edeceğinden korkuyor. Üstelik şu an için ortada dönen paraya kıyasla elde edilen kar oldukça düşük. Örneğin devrimin bayrak taşıyıcısı OpenAI'yi ele alalım. Şirket yıllık 10 milyar doların üzerinde gelir elde etmesine rağmen muazzam giderleri yüzünden kar etmek bir yana zarar yazıyor. Buna rağmen 500 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Bir de Hank Green'in de dikkat çektiği o tuhaf, kendi kendine yeten finansal döngü meselesi var. Basitçe anlatmak gerekirse, Nvidia gibi devler kendi çiplerini satın alabilsinler diye diğer şirketlere yatırım yapıyor. Bu biraz al gülüm ver gülüm durumu ve dışarıdan bakıldığında manzara pek de sağlıklı durmuyor. Balon iddialarını güçlendiriyor. Peki gerçekten dot-com versiyon 2 faciasına mı sürükleniyoruz? Olayı daha net anlamak için kaynağa inelim. Amacım yapay zeka balonu diyen koroya katılmak değil. Sadece ortadaki köpüğün neden oluştuğunu ve bugünün şartlarının 2000 yılından neden farklı olduğunu sansasyona kaçmadan anlatmak. Peki bu paralar nereye gidiyor ve sistem nasıl işliyor? Olayı daha net anlamak, karmaşık finansal terimlere boğulmadan büyük resmi görmek için sahnedeki oyuncuları 3 ana grupta incelememiz gerekiyor. 1. Çip üreticileri yani donanım sağlayıcıları. Burası işin mutfağı. Bu modelleri çalıştırmak, eğitmek ve canlı tutmak için gereken o devasa donanımları satan işletmeler. AMD bu yarışta var olmaya çalışsa da tartışmasız kral Nvidia. Nvidia bu yapay zeka inşasını öylesine domine etti ki şirket inanılmaz karlı hale geldi. Piyasa değeri rekorlar kırarak 3,5 trilyon dolara fırladı ve dünyanın en büyük halka açık hisse senedi haline geldi. Nvidia şu an altın hücumunda herkese kazma satan o tek dükkan gibi. İkinci, altyapı sağlayıcıları. Bunlar internetin tesisatçıları diyebileceğimiz veri merkezleri ve bulut devleri. Amazon, Microsoft, Oracle gibi şirketler. Bu devler Nvidia'dan milyarlarca dolarlık çipleri satın alıyor, bunları fişe takmak için devasa veri merkezleri inşa ediyor, elektriğini sağlıyor ve nihayetinde bu veri merkezlerinin işlem gücünü yapay zeka şirketlerine kiralıyorlar. Üçüncü, yapay zeka şirketleri. İşte bütün o sihrin gerçekleştiği, modellerin oluşturulduğu yer. Bu şirketler, altyapı sağlayıcılarından işlem gücü kiralayarak kendi yapay zeka modellerini eğitiyorlar. Burada finansal açıdan çok karışık bir tablo var. Bir uçta Meta gibi kasası nakit dolu dev şirketler var. Diğer uçta ise değerlemesi 100 milyon doların üzerinde olan 1300'den fazla girişim ve 500'e yakın unicorn şirket bulunuyor. Bu girişimlerin çoğu henüz sürdürülebilir bir gelir modeline sahip değil. Gelin örnek olarak OpenAI'yi inceleyelim. Sektörün amiral gemisi olan OpenAI'ya biraz daha yakından bakalım. Çünkü en büyük başarı hikayesi de en büyük risk de orada. OpenAI, yapay zekadaki en başarılı ve en popüler şirket olmasına rağmen aynı zamanda tarihin en büyük para yakma fırınlarından biri. Şirketin 2025 yılı için 13 milyar dolar gibi devasa bir gelir hedefi var. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama madalyonun diğer yüzünde aynı yıl için 8,5 milyar dolar zarar etmeyi bekliyorlar. Bazı içeriden sızan kaynaklara ve analizlere göre şirketin kendi tahminleri 2029 yılına kadar toplamda 115 milyar dolar yakacağını öngörüyor. İşin trajikomik yanı şu: İnsanlar servisi beklenenden daha fazla kullandığı için şirket aslında daha çok zarar ediyor.
Hatta aylık $200'lık en yüksek kurumsal abonelik paketinden bile işlem maliyetleri yüzünden para kaybediyor olabilirler. OpenAI özel bir şirket olduğu için finansal sağlığının röntgenini tam çekemiyoruz. Ama iş modeli kesinlikle sorgulanabilir durumda. Çoğu kullanıcı ücretsiz abone olarak OpenAI'ın pahalı GPU'larını eritiyor. Yine de bu durum şirketin agresif büyüme iştahını kesmiş değil. Sadece OpenAI, veri merkezi kapasitesine ek olarak 26 gigawatt daha güç inşa etmeyi planlıyor ve bugüne kadar yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık yapay zeka anlaşması taahhüt etti. Rakamlar havada uçuşurken bazen gerçeklik algımızı yitirebiliyoruz. O yüzden şu 26 gigawatt meselesini biraz somutlaştıralım. 1 gigawatt güç, kabaca tek bir nükleer santralin çıktısına eşittir ve yaklaşık 900 bin haneye elektrik sağlar. OpenAI sadece yazılımını çalıştırmak için bunlardan 26'sının gücünü tüketmeyi planlıyor. Yani neredeyse orta büyüklükte bir ülkenin tüm enerji ihtiyacından bahsediyoruz. McKinsey'nin raporuna göre veri merkezlerinin ve altyapının bu talebi karşılayabilmesi için yaklaşık 7 trilyon dolarlık sermaye harcaması yapması gerekecek. Karşılaştırma yapmanız için söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2024 yılındaki toplam sermaye harcaması 8,3 trilyon dolardı. Yani tek bir sektörün, koca bir ülkenin toplam harcamasının neredeyse 1/5'ini talep ettiğini görüyoruz. Bu darboğazların en büyüğü ise elektrik. Şebeke altyapısı kurmak aylar değil, yıllar alır. Nükleer santraller popüler ve temiz bir seçim olsa da, ABD'de bürokratik onay süreci 5 yıl, inşaat ise bir 5 yıl daha sürebilir. Ayrıca donanımların ömrü meselesi var. Nvidia her yıl daha hızlı çipler çıkardıkça şirketlerin elindeki donanımı değiştirme süresi kısalıyor. Bu da maliyetlerin hesaplanandan çok daha yüksek olması demek. Biraz da şirketin finansal döngüsüne bakalım. Burada şirkete bazı benzetmeler kullanılıyor fakat ben oralara değinmeyeceğim. Şirketler mevcut imkanlarının çok ötesinde harcama yapmayı planladıkları için açığı kapatmak adına yatırımcılara başvurdular. Risk sermayedarları sadece bu yıl yapay zeka girişimlerine rekor düzeyde yaklaşık 200 milyar dolar akıttı. Ve işte tam burada Hank Green'in de videolarında ucube olarak tanımladığı biraz mide bulandırıcı o finansal tablo ortaya çıkıyor. Sektörde paranın dolaşımı oldukça dairesel ve sorgulanmaya açık. Nvidia, OpenAI'ya yatırım yapma sözü veriyor. OpenAI, aldığı bu yatırımla gidip Nvidia'dan çip sipariş ediyor. Nvidia, CoreWeave'e, OpenAI'ya işlem gücü satan bir veri merkezi şirketi yatırım yapıyor. OpenAI, CoreWeave ile milyarlarca dolarlık anlaşma yapıyor. CoreWeave de dönüp bu merkezleri kurmak için yine Nvidia'dan çip alıyor. Oracle gibi devler OpenAI ile anlaşıyor, sonra dönüp Nvidia'dan çip alıyor. Döngüyü görüyorsunuz değil mi? Günün sonunda bütün yollar Nvidia'ya çıkıyor ve para bir şekilde Nvidia'nın kasasına geri dönüyor. Nvidia adeta ejderha hazinesini kafasını kaldıran her yapay zeka şirketine dağıtıyor gibi görünüyor. Bu durum kazma ve kürek satıcısının aslında altın madencilerine kendi kazma ve küreklerini almaları için borç para verdiği ve piyasayı suni olarak ayakta tuttuğu endişelerine yol açtı. Bu tam olarak yasa dışı bir döngü olmasa da Nvidia'nın karlarını olduğundan daha şişkin ve risksiz gösteriyor olabilir. Peki bu kadar ürünü kime satacaklar? Tüm bu devasa inşa sürecinde en büyük soru işareti hala havada asılı duruyor. Son kullanıcı talebi bu yatırımları haklı çıkaracak mı? Bir makaleye göre yapay zeka şirketlerinin karlı olabilmesi için 2030 yılına kadar yıllık 2 trilyon dolar gelir yaratması gerektiğini tahmin ediyor. Bu rakamın büyüklüğünü anlatmak gerçekten zor. Microsoft, Meta, Google, Amazon, Apple ve Nvidia'nın 2024 gelirlerinin tamamını toplasanız bile bu rakama zor ulaşıyorsunuz. Yani yapay zeka sektörünün dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin toplamı kadar yeni bir ekonomi yaratması bekleniyor. Ve şu anda bu karlılığa giden net bir yol görünmüyor. Peki dotcom krizi versiyon 2 mi geliyor? Gerçekten 2000 yılındaki o meşhur dotcom faciasının bir tekrarını mı yaşayacağız? Tarih tekerrür mü edecek? Paralellikler olsa da durumu farklı kılan ve bizi hemen paniğe sevk etmemesi gereken kilit ayrımlar var. Evet, KEEP oranları yüksek ancak S&P 500 için geriye dönük fiyat kazanç oranı şu an 30 kat civarında. Dotcom balonunun zirvesinde bu oran 46 kat seviyesine ulaşmıştı. Yani henüz o çılgınlık seviyesinde değiliz. Ayrıca dotcom balonunda şirketlerin çoğu sadece bir .com alan adına sahip olan ve hayal satan yapılardı. Ne gelirleri ne de iş modelleri vardı. Bugün ise bu devasa harcamaları yapanların arkasında Microsoft, Google, Meta gibi inanılmaz nakit akışına ve sağlam bilançolara sahip teknoloji devleri var.
Morgan Stanley, S&P 500 şirketlerinin 2000 yılına kıyasla değerlemelerine oranla 3 kat daha fazla nakit akışı yarattığını vurguluyor. Bu şirketler batmaya karşı çok daha dayanıklı ve dotcom balonunun sönmesinde yaygın muhasebe dolandırıcılıkları ve aniden yükselen faiz oranları etkili olmuştu. Şu anda raporlama standartları çok daha sıkı ve FED faizleri artırmak yerine düşürme eğiliminde. Evet, sonuç olarak ne beklemeliyiz? Bize ne anlatmaya çalışıyorsun diyebilirsiniz. Tüm verileri alt alta koyduğumuzda, evet, muhtemelen bir çeşit balonun içindeyiz. Değerlemeler çok yüksek, beklentiler tavanda ve hata payı neredeyse yok. Mevcut yatırım aktivitesinin bu hızda devam etmesi sürdürülebilir değil. Muhtemelen önümüzdeki dönemde alanda ciddi bir konsolidasyon göreceğiz. Tıpkı dotcom balonunda olduğu gibi. Piyasada 500 tane unicorn yapay zeka şirketine yetecek kadar talep yok. Güçlü olanlar hayatta kalacak, zayıf olanlar elenecek veya devler tarafından yutulacak. Tarihsel olarak teknolojik devrimler, teknoloji başarılı olsa ve hayatımızı değiştirse bile yatırımcılar için her zaman iyi getiriler sağlamamıştır. İnternet devrimini başlatan Netscape tarayıcısını hatırlayın. İnternet kazandı ama Netscape yok oldu. Sonuç olarak yapay zeka kesinlikle umut vadeden devrimsel bir teknoloji. Ancak talep, OpenAI gibi şirketlerin o devasa, astronomik beklentilerini asla karşılamayabilir. Metaverse 2.0 vakası kadar sönük kalacağını ve unutulup gideceğini sanmıyorum. Ama temkinli olmakta fayda var. Umarım bu analiz, manşetlerin ötesine geçip duruma daha net bakmanıza yardımcı olmuştur. Sırf ChatGPT sizin için harika anime resimleri çiziyor veya ödevinizi yapıyor diye tüm paranızı gözü kapalı Nvidia hissesine yatırmadan önce madalyonun öteki yüzünü, riskleri ve o tehlikeli finansal döngüyü de görmenizde fayda var. Her zaman olduğu gibi dengeli ve sorgulayıcı kalmak en iyisi. Verdiğim bilgilerimi beğendiyseniz beğen tuşuna basar ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya dek sağlıcakla kalın.